Xenofobi, kişinin yabancılardan ya da bir şekilde kendisinden farklı olan diğer insanlardan korkmasına ve onlardan nefret etmesine verilen isim. Değişik olanın tehlikeli olduğu düşüncesiyle oluşan bir korku bu. Bir topluluğun içinde olan ama o topluluğun parçası sayılmayan bir gruba karşı duyulan korku. Irkçılıktan tutun da bilim kurgudaki dünya dışı varlıklardan korkmaya kadar gider bu. O yüzden bugün sizlerle çok sevdiğim bir dizinin 3. sezonunun 5. bölümü hakkında konuşmak istiyorum. Black Mirror, Kara Ayna dizisinin. Bir dizi incelemesi ya da eleştirisi yapmayacağım. Konuşacağım şey daha çok genel olarak bu dizinin ve özel olarak da bu bölümün ahlaki duruşu, teknolojiye ve onun insan hayatına yaptığı etkilere olan bakış açısı. Yine de spoiler hassasiyeti taşıyanlar şimdi hemen buradan ayrılıp diziyi izlemeye başlayabilirler. Çünkü epeyce sıkı detaylara girmeyi planlıyorum. Bu kaygıyı taşımayanlar için her şeyi en baştan anlatmaya başlayayım. Hikayemiz bir rüya ile başlıyor. Kısa süre sonra bunun bir askerin düşü olduğunu anlıyoruz. Askerin olduğu bir yerde her zaman bir de düşman vardır, değil mi? İşte burada da var. Adına böcek denilen düşmanlar. Başlarda bunlara neden böcek dendiğini merak ediyoruz. Karşımızda savaştığımız böcekler mi var, yoksa sık sık kendimizi kandırmak için yaptığımız gibi gerçekleri süslü sembollerle maskelemeye mi çalışıyoruz? Zamanında Vietnamlılara düşman denmesi yerine Viet Cong ya da Charlie denmesine benzer bir çeşit kelime oyunu mu bu? You can speak now. Şu anda gerçek hayatta prototipleri denenmeye başlanan yakın geleceğin birkaç teknolojik oyuncağının demosunu da gördükten sonra böceklerin saklandığı yerde buluyoruz kendimizi. Balkan, Coach. You check the outbuildings here. Take them one at a time and slow. We go in here. Onların saklanmasına yardım eden biri de var. Tıpkı duvarlarında asılı resimde tasvir edildiği gibi davranıyor. Ressam William Holman Hunt'ın bu tablosunda da sığınmacıları, xenofobi duyulan yabancıları ve onlara yardım edenleri görüyoruz. Ve bir kere daha anlıyoruz ki tarih tekerrürden ibaret. Her türlü yaşamın kutsal olduğunu düşünenlerle onu her ne pahasına olursa olsun yok etmeye çalışanlar bir kez daha karşı karşıya. Ama elbette bir gerekçeyle yok etmek zorundasınız. You can't still see them as human. Başka türlü görmelisin. İsim takmak bunu kolaylaştırabilir. Mesela böcek gibi. We gotta take them out if humankind is gonna carry on in this world. Nasıl da ulvi bir amaç, değil mi? Peki bunu gerçekleştirmek için ne yapmalı? Gotta make sacrifices. Gerekirse kurbanlar verilmeli. Peki ne uğruna? Karşımızda ne çeşit bir düşman var? Hadi kaldır şu örtüyü de görelim artık. Oo, ters köşe. Ben bu böceklerin sadece sembol olduğunu düşünmüştüm. Oysa karşımızda gerçekten de zombivari yaratıklar varmış. Bunları tıpkı bir böcek gibi yakalayıp yok etmek çok daha kolay olmalı. Üstelik bu yaratıkların da elinde bir çeşit teknolojik bir oyuncak var. Bunlarla kim bilir biz insanlara ne çeşit zararlar vermeye çalışıyorlardır. Artık yeterince gerekçe üretebildiğimize göre öldürme yetkisine, hakkına sahibiz demektir. Ama hala çözülmesi gereken bir takım problemler var. Çünkü o bir insandır ve bir insanı öldürmek tüm dünyayı yok etmek kadar kötüdür. Peki ya bu gerçeği unutabilmenin bir yolu olsaydı? Şimdi bölümün başından beri gördüğümüz teknolojik oyuncakların ortak özelliği neydi? Hepsi de augmented reality uygulamalarıydı. Arttırılmış gerçeklik. Pokemon Go oyunundaki gibi, hatırladınız mı? Gerçek dünyaya bu oyunun penceresinden bakınca etrafta koşturan yaratıklar görüyorduk. Ya da benim versiyonumda, hakiki Pokemon'da böcekler. Hikayemizdeki tek fark cep telefonu yerine burada implantların kullanılmış olması. Kafaya, kulaklara, gözlere yani duyu organlarına yerleştirilen bir cihaz bu. MES adında. Bu implantlar teoride sizin daha iyi görebilmenizi sağlıyor. Arızalanmadıkları müddetçe. Neyse ki teknoloji o kadar gelişmiştir ki birkaç tuşa dokunarak ne görebileceğinizi kontrol edebilmek mümkün hale gelmiştir. Ne demiştik? Peki ya gerçeği unutabilmenin bir yolu olsaydı? Hatta gözler kapalıyken bile.
Uyutun bakalım bizi, daha ne kadar uyutacaksınız diye düşünmeye başlamışken fark ediyoruz ki adamımızın kafasındaki yerleştirilen implanta verilen hasar gerçekten de büyük boyutlarda. Artık etrafındaki dünyanın farkına varmaya başlamıştır. Hatta çimlerin kokusunu bile duymaya başlar. You're right there? Smell the grass. We can't usually smell nothing. You ever notice that? No, I never noticed that. Kesin olan bir şey vardır, cihaz bozulmuştur. Gözündeki perde kalkmıştır. Artık dünyayı olduğu gibi görmeye başlamıştır. Ve tabii düşmanlarını da. Skuleke! No! No! What the fuck are you doing? You're killing them! They're roaches! Onlar böcek falan değil, basbayağı insandır ama kafalarımız öyle bir karışmıştır ki biz gerçekleri olduğu gibi göremeyiz. You see me as I am. Ve yine ters köşe. Baştan beri ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız düşmanın bir yaratık değil de bir insan olduğunu anlayıp bir uyanış yaşamaya başlıyoruz. Ama nasıl olur? They put it in your head to help you fight. And when it works, you see us as something other. Böylece tüm hikaye bir kez daha anlam kazanıyor. Çünkü bu bölümün adı Man Against Fire aynı zamanda 1947 yılında yazılmış bir kitabın da adı. Bu kitapta 2. Dünya Savaşı'nda askerlerin %75'inin silahını hiç ateşleyemediği yazılı. Yakın bir tehditle karşılaşıp ateş edenlerin bile çoğu karşısındaki düşmanın kafasının üstüne nişan almış. Yani bir insan diğerini öldürme, onu yok etme konusunda sanıldığının aksine hiç de istekli değil. İşte bazıları için bu konu bir problem olabilir. Onu motive etmek için kafasını karıştırmak gerekebilir. Hikayemizde bu problem için üretilen çözümü sanırım artık hepimiz biliyoruz. You see mass? Well, that's the ultimate military weapon. Bana göre bu bölümdeki en büyük ve en önemli ters köşe işte bu. Mass. İnsanlara yerleştirilen implantın adı bu ve tıpkı böcek gibi bu da tesadüfen seçilmiş bir isim değil. Mass'in yanına medya kelimesini eklediğinizde mass media yani basın yayın anlamı ortaya çıkıyor. Şimdi bu yeni anlam katmanıyla sahneyi bir kez daha okumaya çalışalım. Mass. En güçlü askeri silah bu aslında. İstihbarata yardım ediyor. Nişan almana, iletişimine, şartlanmana. Mass medya, basın yayın şartlanmana yardım ediyor. Karşındakini bir insan olarak değil de bir yaratık, bir canavar olarak görmeni sağlıyor. Afrika'da, Ruanda'da 1994 yılında yaşanan soykırım sırasında taraflardan biri olan Hutu kabilesinin mensupları tüm basın yayın organlarının kontrolünü ele geçirmiş ve oradan yaptıkları yayınlarda birlikte yaşadıkları halde düşman olarak belledikleri karşıdaki kabileye yani Tutsilere ne isim takmıştı biliyor musunuz? Inkotanyi, böcek demek. Bu öyle bir icat ki sadece gözleriniz açıkken hakikati maskelemez. Kapalıyken bile zihni ele geçirmiştir. Sahibini sahte rüyalarla ödüllendirir. Gerçekleşmesi imkansız düşlere düşürür. Hikayemizin sonunda en başta gördüğümüz yere geri döneriz. Yuvasına dönen asker gerçekte harap olmuş bir evin karşısındadır. Ama ona görünen sıcak bir yuva, aşk ve umuttur. Teknoloji, medya bize bunu mu sağlayacak? Nefret edip yok etmek için bir düşman ve korumaya değer bir hayat illüzyonu. Bu dizinin genel olarak yaptığı ne biliyor musunuz? Hayatlarımıza bir ayna tutuyor. Ama bu ayna bize ne kadar güzel olduğumuzu söylemiyor. Kendi karanlık taraflarımızı gösteriyor. İçimizden bir türlü söküp atamadığımız xenofobiye işaret ediyor. Ve savaşta bile en büyük düşmanınla karşılaştığında dahi onu öldürmene izin vermeyen bir şeyi, vicdanını yok etmeye çalışan, neyi görüp neyi görmeyeceğine karar vermeye, onu kontrol etmeye çalışan bazı güçlerin farkına varmamızı sağlıyor. Siz de gerçekleri görmek istiyorsanız etrafınızdaki tüm telefonları, tabletleri, televizyonları, bilgisayarları, tüm dijital camları, kara aynaları bir süreliğine de olsa kapatmayı deneyin.